Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetul muttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-sabru minel iman bimenziletir re'si minel cesed. Sabır, imanın başı. İmanın başı, imanın olur mu? Temsil olarak da. İmanda baş, sabır. Nasıl insanın başı olmazsa vücudunun kıymeti yoktur, gitmiştir. Sabrı olmayan insanın imanının kıymeti de yok. Onun için kızmış, efendim köpürmüş, şu olmuş, bu olmuş, bunların hepsi laftan ibaret. İmandaki zafiyetin alameti. İmandaki kamil olan insan kızmaz öyle. Kızılacak yerde kızar. Öyle her şey kızsa onu iman sahibi yapar. Çünkü başı var. Kızan, ikide bir bağırıp çağıran, bu imandaki zafiyetin alameti. Es-sabru minel iman bimenziltir re's minel cesed. Bunu derim ki herkes Müslüman bellesin. Kaç kere? Es-sabru minel iman bimenziletir re's minel cesed. İman baştaki vücuttaki baş gibi. Baş gibi. Menzile gibi işaretine. İmanda sabrın yeri vücuttaki baş gibi. Şimdi baş olmayınca nasıl hiçbir iş olmuyorsa, sabır olmayınca da demek bu insan hiçbir işte muvaffak olamaz. Bütün işlerdeki muvaffakiyetler sabra bağlı. Oruç tutacaksın, sabra bağlı. Namaz kılacaksın, sabra bağlı. Mücahede edeceksin, sabra bağlı. Her ne yaparsan yap, hep sabra bağlı. Kim kuvvetliyse galebeye uçalım. Hatta şöyle bir şey de tabirimde duyduğum bir şey. Bir büyük harp oldu. Harp-ı umumi diyorlar. Çok özel gibi. Bu harpte işte 5 devletten dövüştük. En nihayet bu Filistin'de Yahudilerin olduğu yerde mağlup oldu. Ricata başladı. İngilizlerden rivayet, eğer daha 5-10 gün sabredebilseydiniz biz ricat edecektik. Hakkından gelemiyor çünkü. Biz ricat edecektik. Eğer daha 10 gün bir mukavemetiniz olabilseydi biz hazırlanmıştık kaçmaya. Çanakkale'den kaçtığı gibi. Çanakkale'de beceremedi. Baktık ki babuş bağlı çekildi. Buradan da kaçmaya niyetlendiydik. Fakat siz bizden evvel kaldanmıştınız. Onun için sabrın tabii bir derecesi var. Biz de kolay kolay kaçacak değildik ama ne yapalım ki? Güç yok. Ekmek yok, yemek yok, şu yok, bu yok. Her şey zarurette. Bu zaruretin karşısındaki askerin takatı kesilince mecburi bir şey oluyor. Onu Allah affeder. Ama o Yahudinin oyunu gibi değil. Kolay da değil. 4'lerimi sürdü, 5'lerimi sürdü. İkinci bir şey. Es-sabr inde evveli sademe. Sadme. Es-sabr inde evveli sadme. Hazreti İbn Abbas'tan rivayet ediyor ki sabır ilk veliyenin geldiği an durabilmek. Hiç olmazsa derler ki 3 gün şikayet yapmamak. 3 gün kadar şikayet yapmamak. Yine mesela doktora ihtiyaç olur. Söylersin ama şikayet tarzında değil. Çare arama. Dolayısıyla bir rahatsızlık geldiği vakit. Es-sabr er-rıza. Sabır Allah-u Teala'nın takdirine rıza olmanın alameti. Sabır Allah-u Teala'nın takdirine razı olmanın alameti. Şimdi çok bu incedir burası. Takdir, bu dünyada hiçbir şey yoktur ki takdir-i ilahinin haricinde olsun. Haşa ve hiçbir şey takdir-i ilahinin dışında olmaz. Bunun istemediği hiçbir şey olmaz. Öyleyse gerek şahsımıza, gerek dünyanın başına gelen her şey Allah-u Teala'nın takdiridir. Buna razı olmaz. Es-sabru vel-ihtisab min itkir rikab. Gerek sabretmek ve sabırdan dolayı bunun sevabını beklemek. Sabrediyorum ama karşılığında bir şey var. Allah Teala'nın sevabı. Bakınız, bütün ibadetlere sevap verilirken biri 10, biri 20, biri 50, biri 100, biri 700. Sabra gelince ölçü yok. İnnemâ yüvefes sabiru ecrehum
Bir gayri hesap. Hesapsız. Ölçüsüz veriyor Allah. Yani hududu yok. Onun için sabrın mükafatının hududu yok. Herhangi yolda sabırlı olursan olur. Bu min itkir rikab, bir köle azat ediyor insan. Hizmetkar yani köle. Hizmetkar oradan Avrupa Arabistan'da adet. Evvelden esir alırlarmış. Aldıkları esirleri birbirlerine dövüşürlerken bu esirleri birbirlerine köle olarak satarlarmış. Bu adam artık kölelikten ölür gidermiş. Yahut çeşitli şeyleri var. Şimdi bazılarında bunu azat ettim ben seni diyerekten köleyi azat ediyor insan. Bunu kullanan efendim. Ben seni azat ettim. Kıymetli paralar da çok yani bedavada değil. 5-10 bin liraya satılıyor onlar. Devir ediyor birbirini insanlar. 5-10 bin lira arasında. Hem sana hizmetkar olacak. Sen de istediğin zaman da başkasına satacaksın. Sağ olun. Bu itkir rikab, köle azadı bir sevap. Bir insanı kurtarıyorsun. Yani bir can kurtarıyorsun. Bu senin elinde esirmiş, köleymiş. Hürriyeti yok yani. Bu haccı da gidemez. Bak bu köle Müslüman olsa dahi hacca gitse haccı kabul olmaz onun. Hacılık yapamaz o. Niçin? Efendisinin bu esiridir. Bu efendisi götürürse isim verirse olur. Götürmediği takdirde kendi kendine parası da olsa gidip hacı olsa olamaz. Çocukların hacı olamadığı gibi. Kadınlarınki olamadığı gibi. Min itkir rikab. Bu köle azadından yani bir insanı kurtarmak ne kadar sevap? Bu insanı kurtarmaktan daha sevaptır. Oruç, sabrın sevabı. Sabrın sevabı. Ve yudhilullahu Allah Teala idhal eder. Sokar sahibehünne sabırlı insanları el cennete. Cennete sokar bir gayri hesap sorgu yapmadan. Çünkü herkes orada sorguya duracak. Ne yaptın bakalım dünyada? 5 hesabını diyecekler. Bir hesap yeri var. Bu hesap yerine uğramadan bu sabırlılar doğru cennete gidecek. Bunun için sabrın mükafatı çok büyük. Ama buna da çocukluktan alışmak lazım. Daha yavruyken çocuğu sabrı alıştırmak babanın vazifesi, ananın vazifesi. Bunu böyle yetiştirirsen ileride o sabırlı yetişmiş olaraktan sabırlı olur. Ve zamanlar da insanı bazen böyle sabırlı yapabilir. Bazılarını sabırsız yapar, bazılarını sabırlı yapar. Zamanlar insanların terbiyecisidir. Terbiyesine göre insan amel eder. Bu zamanların kendilerini terbiye edip de sabırlı olan insanlara ne mutlu. Sabırlar da kendilerine yardım edip de sabırsız olup şiddet gösterenler, gadab edenleri de ne yazık ki bu nimetten mahrum oluyor.